Independencia Nacional de la República Dominicana. Hacı abi ne yapıyorsun ya? Lego. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Herkese Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti'nden selamlar. Arkadaşım, ismini bilmediğim arkadaşım. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien, gracias. Çuval giymiş kendisi. Onunla açılış yapmak istedim çünkü çok güzel, güler yüzlü bir arkadaş. ¿Qué significa tu camisa? Es una ropa de espiritual. Ah, como derviş. ¿Tú sabes derviş? Sí, yo conozco mucho de ellos. Yo conozco Siddhartha Gautama, yo conozco Gandhi, Bob Marley. Todas personas sí. que son arriba de material, Sí. yo tengo su imitación. Como Jesucristo también. Hay iglesia de Rastafari aquí. Bueno, no sé si hay, pero yo no soy Rastafari. No. Yo quiero algo más grande. Ah, sí. Porque soy ateo. Ah, sí. Sí, un ateo tiene un mental abierta. Sí. Pero desde que tú crees en algo, tú tienes una limitación. Evet, kaldığım otel tam olarak göbeğinde Santo Domingo şehrindeyiz. Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti. Her yere yakın. Sabahtan beri burada çocuklar bıdı 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 bıdı. How are you? Good. Ben Allah cezanı vermesin. Necesito escribir. Sí. Escribí, ¿dónde está la? Escribir. El Instagram, me escribí ahí. Okay. Lo escribí ahí. Lo escribí al Instagram. Porque si el número ya ofreciste la computadora, ya ofreciste. Ahí tiene un fuego arriba, abajo. Cállate la boca. Okay. Es mi YouTube. La cuenta de YouTube. Pero tengo Escríbeme otro, escríbeme uno para mí. Instagram. ¡Ay, qué bello! Sí, Ya pero aprendí. yo voy a Espérense, cállense. 2 semanas. 2 semanas para Sí. subir. Ella tiene. Mira. Tiene. Oo arkadaşlar. İnanılmaz takipçi kastık. Sabahtan beri beni uyutmayan bunlarmış. Odam şurası ya. Odam kireç tutmuyor, uyutmadılar beni. Evet, herkes güler yüzlü. Bir de bunlar uyutmadı. Ülkeye bak. Tamamen. Teyzem sen ne yapıyorsun teyzem? Canım teyzem benim ya. Allah razı olsun. Çok güzel, çok tatlısın. Hola canlarım benim. Ne güzel çocuklar ya. Hola. Aa bak. Ne güzel ya. Bak çok sevdim. At arabası yok. Atlara işkence yapmıyorlar bu sıcakta. Bak. Budur ya. Allah Allah. Hani at olunca yani bok mu oluyor? Ne oluyor?
Bırakın atları. Evet, burası şehrin merkezi. İlk olarak şehir buraya kurulmuş. Bu arada Santo Domingo tüm Amerika kıtalarının, yani Kuzey ve Güney Amerika'nın, Orta Amerika kıta kabul edilmiyor. Kuzey Amerika'ya dahil. İlk şehirlerinden. Ağacı sarılıyor. Burada İncil dersi veriliyor. Teyzem bak, canım teyzem. Evet, kaldığım otel burası. $50 arkadaşlar. Çok güzel. Ve odamda da güvercinler, bebekleri var yumurtlamış. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim. Ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum, arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınıza aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle, yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Gece pencereden bakarken bir anda bir çıktı güvercin yavrularını korumak için. Böyle ama yani öyle saldırmadı ama bir çıktı. Ödüm koptu böyle balkondan bakarken. Onları da göstereceğim size. Arkadaşlar pencereyi açamıyorum ama Allah'ım açılmadı ya, çok ilginç. Dökülüyor. O kadar eski ki. Yok, bu parçalanacak. Görüyor musunuz? Yavru güvercin var. Yumurtası var. Bu da manzaram. Oğlum, ne yaptınız bu? Böyle dökülmüş. Elime çentik batacak. Bak burada yavru güvercin. Ve bir sürü güvercin var. Yumurtasını görüyor musunuz? Çok güzel. Bunlar yine bir şeyler kutluyorlar ya. Latin Amerikalıların devamlı bir şeyler kutlaması. Aha, askerler var orada. Top atışı yapacaklar. Ha, bu toplara bu kadar yaklaştırmamaları lazım ama ya. Şeker kamışıyla şey yapıyorlar. Bu ne? Herhalde önemli birisi gelecek. Beyazları giymişler. Polise bak. Ana. Allah, indirirler aşağı. Onu taklit ediyor. Hola, ¿qué pasó aquí? No, nada. Están celebrando de... Independencia de... Dominica Republic. Pues, ne yapıyorsunuz? Estás aquí para celebrar. 27 de febrero, Independencia Nacional de la República Dominicana. Bandera de República Dominicana. Así mismo. Sí. Aquí estamos todos celebrando Muy bien. este día tan importante para nuestra república. 182 aniversario de la República Dominicana. Perfecto. Bien.
Çok gracias. Canlarım benim, çok tatlısınız ya. Evet, bugün ulusal günüymüş Dominik Cumhuriyeti'nin. Ama her gün bir davul çalıyor ya. Herhalde burası Cumhurbaşkanı gelecek. Yani başkanı buranın. Size tüm Dominik Cumhuriyeti'nin tarihini vesaire anlatacağım. Evet, başlıyoruz. Dominik Cumhuriyeti'nde çok hikaye var. Başlayacağız, hadi bakalım. İnanılmaz bir şey oldu. Ben her gittiğim ülkede ilk iş cep telefonuna internet alırım doğal olarak. Cep telefonuna internet deniyor. Ben böyle uyuklarken, kızı beklerken Türkçe bilince ben böyle bir şey oldum. Merkezde, iş yeriniz merkezde mi? Santo Domingo'dayım. Porto Rico'da da aynı. Bir tane böyle baklavacı dükkanı gördüm. Acaba dedim Türk mü vesaire. Şimdi geçerken de ama dedim bir internet alayım. Sonra gelip soracaktım. Çünkü orada elemanlar vardı. Aynen. Ama ona yabancı, evet, buralıydı yani. İsminiz nedir? İsmim Caner. Caner? Polat Demirci. Evet abi. Vallahi helal olsun ya. Teşekkürler. İyi gördünüz beni. Abi restoranın önünden geçtim. Bir baktım. Ya dedim acaba Fatih abi midir değil midir? Yemeği bıraktım ben. Çıktım bu tarafa doğru gidiyordum. Bir baktım burada sen varsın. Yemeği falan bıraktım yani. Ben zombi gibi yürüdüm zaten. Görev icabı çıktım. Yoksa uyurdum daha. Bayağı uyurdum. Şey yapardım. Vallahi abi biz sizi severek takip ediyoruz. Şöyle benim ellerinizden öper 2 yaşında ve 6 yaşında 2 tane kızım var. 2 hafta önce Türkiye'deydim. Malum televizyonda Türkiye'de böyle çok izlenecek bir şey kalmadı. Kavga dövüş böyle garip dizilerden sonra YouTube'dan abi kahvaltımızdan başlıyoruz seni izlemeye. Öğleden sonra yürüyüşümüze çıkana kadar ya da ne bileyim aile aktivitesine kadar sürekli senin çektiğin videolarla keyifli bir şekilde zamanımızı geçiriyorduk. Seni de burada görmek beni o yüzden şok etti yani. O kadar çok izleyip üzerine bir de seni görmek. Çünkü en son o Mısır taraflarındaydın. Evet. Evet. Sonra Meksika'ya Evet. geldin dedim. Daha neler oldu? Acaba? Arada başka da var. Öyle mi? Bomba tabii. Çocukları anlatıyordun. O nasıl? Çocukları mı izletiyorsunuz? Tabii. Abi şöyle küçük kızım zaten Fatih diye güne başlıyor. Evet, Başlıyoruz ya. videoları izlemeye. Bir de sizin çekim şekliniz tam böyle bizi oraya götürüyor. Yani arka tarafıyla yani realde biz ne yaşayacaksak bir yere gitmek istediğimizde onu görüyoruz. Dolayısıyla bizi tam alıyor içerisine. Kızlar böyle gözünü kırpmadan harika bir şekilde izliyorlar. Vallahi Genelde yani bu YouTuber'lar, Türkiye'dekilerden bahsetmiyorum yani. Genel dünyada. Mesela buraya gelip 3 günde 8 bölüm çekiyorlar. Evet. Ya da bir günde 3 bölüm çekip gidiyorlar. Tamam mı? Ben 3 bölüm çekmek için 20 gün kalıyorum neredeyse. Araştırıyorum, geziyorum. En sonunda tüm bildiklerimi toplayıp videoya aktarıyorum. Ve insanlar gerçekten dolu dolu video izliyorlar. Ya bu bayağı fark ettirdi aslında YouTube'da. Başta insanlar anlamadı. Ne diyor bu falan dediler. Sonradan baktılar gerçekten hani anlatıyorum yani. Merak edilebilecek her soruyu cevaplamaya çalışıyorum. Valla siz ne zaman geldiniz? şöyle abi bizim mağazamız burada 3. senesi. 3 seneden beri gidip geliyoruz. Ürünlerimizin tamamını Türkiye'den buraya getiriyoruz. Zaten tamamı Evet, bütün Türk arkadaşlarım ürünleri. öyle. Evet. Aynen. Belize'de de var bir arkadaşım. Evet doğrudur. Mümkün olduğunca Türk ürünlerini bu coğrafyada en iyi şekilde tanıtmaya Gördüm. çalışıyoruz. Burada Daha çok doğrusu. Türk var galiba. Yok o kadar Yok çok mu? fazla Türk yok. Hayır. Ben bir hostelde kalırken Dominikli bir kız, Dominican Republic'li. Bir de Dominik diye bir ülke var ayrı. Evet. O karışılıyor. Kız şey demişti. Kafede oturuyorum herkes Türk demişti. Bu Acun'un programı var ya burada Survivor. Evet. Ondan dolayı herhalde Türk var yani. Kıyasla diğer Karayip ülkelerine kıyasla. Acun Bey'in iş yaptığı yer La Romana tarafı. Aha. La Romana tarafını onların bulunduğu bölgede yine var. Evet. Doğrudur. Evet. Ama bu tarafa genelde hafta sonları oradan çalışanlar geliyor.
Onun haricinde Almanya'da yaşayan Türkler kruzlarla geliyorlar. Punta Cana'ya tatile gelenler geliyor ama Özellikle aşırı bir Türk yok yani. Buraya geldim. Çünkü burada kaos buradadır diye buraya geldim ben. Doğru. Hani hikaye buradadır yani. Hani sahil şehrinde ne olacak? Emekli amcalar ya da işte Dominikli kızları avlamaya mı gelmiş diyelim yani. Sugar dedi. Aynen yani hani Tayland'ın değişik bir versiyonu ya da Sugar Mami'ler de olabilir herhalde. Bir de turist çok gelmiyor buraya herhalde şey olarak. Sadece bu meydanı gezip dolaşıp çıkıyorlar herhalde. Tabii. Evet. Onun için buraya özellikle çok vakit ayırdım. Diğer yerlere kıyasla. Diğer yerler zaten yani Bodrum sahil gibi yani. Özellikle bu bulunduğumuz bölge zona kolonyal olarak geçiyor burası. Town'la diyebiliriz aslında, onlar öyle anmıyor ama burası buranın ilk yerleşkesi. Dolayısıyla bütün aksiyon aslında burada dönüyor. Tüm Kuzey Amerika'nın da ilk yerleşkelerinden bir tanesi. Tabii. Şehrin bu tarafı tamamen turistik. Şehrin diğer tarafı Piantini, Naco tarafı var. Orası da yeni şehir olarak geçiyor. Biraz daha lüks bölge olarak geçiyor ama tüm aksiyon yani aklınıza gelebilecek bütün her şey bu bölgede tabii. dönüyor. Bölümün ilerleyen kısmında da siz gezdikçe Zona Kolonyal'in farklılıklarını da mutlaka göstereceksinizdir. Zaten eğlenceli. Tam da merkezde kalıyorum. Buradan gideriz sizin dükkana bakarız şimdi. Kız bitirsin. Başım gözüm üstüne abi. Kızın da gözleri ne kadar güzel ya. Çok böyle şeyler var bu ülkede. Perfecto. ¿De dónde eres? Venezolano? Aquí. De aquí, De aquí. Ojos real? Ojos muy buenos. Kızı da mutlu ettik gözleri. Ama gerçekten yani bak siyahi kız tabii melez. Hani ve yeşil gözleri var. Ne kadar muhteşem. Kesinlikle. Bu arada kabalık değil arkadaşlar bu ülkelerde. Yani birinin gözleriniz güzel demek Kesinlikle, falan öyle çok mutlu sarkmak olurlar. gibi değil. Onu belirteyim. Yani öyle bir şey olsa zaten ben hayatta söylemem ama zaten asılmak için söylemedim. Öyle deseydim numarasını alırdım. Sorardım en azından. Gezgin olunca böyle hemen işaretliyorsun her yeri, Değil tamam mı? Şakır şakır. Zaten o kadar sistematik ki benim. İlk çıktığım zaman hemen şeye giderim. Daha sokağa çıktığım zaman çünkü gerçekten internet Çok önemli. olmazsa olmaz. İşin gücün oluyor, birisi bir şey yazıyor, videoları yetiştirmeye çalışıyoruz falan. Evet. Abi ismin neydi? Ben böyle beynim şok oldu seni Hiç görünce de. sıkıntı yok abi. Benim ismim Caner. Caner Bolat Demirci. Evet. Kolay hatırlarım artık. Nereliydin? Aslen Gaziantep'liyim ama Ha. yaklaşık 25-30 seneden beri Muğla'nın Fethi ilçesinde yaşıyoruz. Ailecek. Bu caddenin üst tarafı da ağırlık olarak turistlerin takıldığı bölüm. Zaten kendini belli ediyor. Buradan sonra görüyorsun. Tabii. Burası akşam şıkır şıkır olur. Şurası işte müzik söyleyenlerle Evet. dolu olur. Buranın önüne stand açarlar. Sabah zaten sabahın 7'sinde davullarla uyandım. Maşallah. Dım o meydanda kalıyorum ya ben. Başladılar mı? Bir indim çocuklar sardı etrafıma. Abi, şu gülüşünü benim 2 yaşındaki kızım yapıyor ya. Allah Allah. Abi çok mutlu ettin ya. Vallahi ben hiç böyle çocuklara falan izletildiğini bilmiyordum. Abi biz Güzel bayılarak izliyoruz çünkü tertemiz bir video oluyor. Eyvallah. Çok Yani teşekkürler. Ben gerçekten insanlar bilse neler çektiğimi şey olur. Gerçekten çok zor. Ben en küçük detay için bazen bir hafta kalıyorum yani. Hani onu çekemedim, illa çekeceğim deyip o videoda en az izlenen oluyor falan böyle. abi bir de şimdi sen bu Güney Amerika bölgesindeki videolarını izlediğimde ve ben burada yaşadığım için Evet. abi seni o kadar iyi anlıyorum ki videolarında. Ya arkadaşlar şu şöyle olacak şimdi diyorsun ve bu gerçekleşiyor. Ya diyorum tamam bu adam Güney Amerika'yı %1 milyon çözmüş ve hissediyorum yani o anda. Ya Bunu- bir de ben tabii mesela 5 senedir YouTube yapıyorum ama 25 senedir dünyayı geziyorum. Onun öncesi fotoğraf çekiyordum 20 sene. Evet. İnsanlar tanıyordu ama daha küçük bir kitleye hitap ediyordum. Twitter'dan vesaire. Evet. YouTube sayesinde daha çok insana ulaşmaya başladık. Bir de yani burs veriyoruz ya çocuklara. O da iyi oluyor. Ekstra bir O zaten gelir. bizim için dünyanın yani abi nasıl söyleyeyim bilmiyorum ya. Eyvallah çok sağ ol. Bir video gelirinin tamamen çocuklara burs gidiyor olması. Ya ben zaten geziyordum 20 sene. Para kazanmıyordum. Dedim bari para kazanıp bir iyiliğe şey yapalım. Bak burası da süpermarket. Buraya geleceğiz. Kedi de var güzel. Çok nadir Hadi görebileceğimiz canım. bir durum. Evet. Çok Şey- nadir.
Porto Rico'da falan var. Tabii burada burası. Kediyi çok bırakmıyorlar. Köpek oluyor genelde sokakta ama Burada Haitililerle Haitili çalışan var mı yoksa tamamen bir nefret olayım var birbirleriyle? abi aralarında aslında gözle görülmeyen bir ırkçılık tabii ki var. Evet biliyorum onu. Ya bir problem olduğunu yani tarihsel bir problem var. Kesinlikle biliyorsun Ama- burası daha önce Haiti'nin de. Ha yani Fransızlar işte İspanyollar arasında bölüşüyorlar vesaire. Aynen. Ama Haitili çalışan var mı mesela yoksa? Var. Evet. Burası Hola. Bu ne abi? Mama Juana. Gördün mü Mama bunu? Juana rom koyuyorlar içerisine. Mama Juana da buraya özgü bir ağaç. Ha, o tat veriyor. Demleniyor. Sí. Denemek istersen. Sí, no quiero ahora. Ah, está. Muy bueno. Yo voy a probar. Hanım deli olacak şimdi. Hah, çocuklar. Lan Allah cezanı vermesin ya. Durun oğlum kızla konuşacağım ya. Disculpe. Where are you from? Colombia, Colombia. ¿De dónde eres en Colombia? Cartagena. Cartagena. Yo estuve en Cartagena muchísimo tiempo. Sí. Ay, me alegra. Yo soy fotógrafo. Claro. ¿Tú vives aquí o? No, estoy de paseo. Palenque, cerca de Cartagena. Primer libro africano. Sí, documental allá también. ¿Tienes página donde pueda ver tus documentales? Sí, yo voy a mandarte. Sí, mándamelo. Me interesa. A ver. Sí, muchas gracias. Bueno, Con gusto. gracias. Gracias. Que estés bien. Bye. İlgi alanım olunca Instagram'ını aldım. Evet arkadaşlar. Sponsorum Vivo. Onunla çektim fotoğrafı. Portre. Abi çok güzel ya. İnşallah sevgilisi yoktur. Varsa da umarım artık yani bir kaza maza geçirir yani. Şaka. Öyle değil yani. Bak Burası otel. senin otelin, burası da bizim mağazamız abi. Ben burada geldim. Gözü gördüm. Lan dedim Porto Rico gibi yine önüme düştü galiba Türkler dedim ama ihtimal vermedim. Belki dedim çalmışlardır şeyi hani bizim. Peki Atatürk'ü de mi görmedin abi? Ya yurtta barış, cihanda barış. Helal olsun kardeşim. Elini sıkalım hemen. Öyle buyurun. Vallahi muhteşem. Atamızı burada görmek. Bak tüylerim yine diken diken oldu bu saat. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ay be, çok güzel ya. Burada Kron'un üzerinde uçan cadılar. Cadı gibi. Çok güzel dizaynmış ama. Bunlar nereli? Hepsi buralı mı? Abi Kolombiya, Colombia. Haiti. Sí. Haiti. diğerleri Dominikli. Ah. ¿De dónde eres? Bogotá. Cúcuta. Norte Santander. Ah, Cúcuta. Cúcuta es más peligroso ciudad en Colombia. Sí, yo sé. Frontera de Venezuela. Sí. Abi bunları nasıl getirdin ya? Kırılmadı mı? Çok güzel bak. Ben bunu teşekkürler. Porto Rico'da da söyledim. Biz şu anda kendi ülkemizde bunları satmıyoruz. Şu anda kendi ülkemizde sahte Nike'lar, sahte Adidas'lar, sahte Rolex'ler, sahte osuruktan bütün markaların Çin'in şeyini satıyoruz. Ama siz bakın Türk kahvesinin kaliteli halleriyle turistin parasını alamıyoruz. Zaten gelen turist artık çöp turist geliyor yani. Maalesef. Çünkü hani böyle bir şey almak istese bulması bile çok zor. Vardır tabii yani kaliteli. Nazar boncuğunu bile Yunan'a kaptırdık. Onun için ben görünce nazar boncuğunu dedim acaba hani şey mi? Bak şöyle lambalar vesaire. Çoğu gelen insan zaten nazar boncuğunu görünce burası Yunan mağazası mı diyor. Bak işte yani. Ya biz 10 milyonluk Yunan'a 100 küsür milyonluk Türkler yoğurdumuzdan nazar boncuğumuza kadar, Karagöz Hacivatımıza kadar her şeyi kaptırdık. Bak burada ne güzel şeyler. Yeniçeriler mi? Abi Yeniçeri görmek de hiç hayal etmezdim ya. Vallahi yani. Şeye geldik. Yeniçeri. İçlerinde Çok güzel. yeni içerikler var. Genelde eski kültürlerle alakalı satranç takımlarımız var. Tamamen el yapımı. Bak tavla var. Burada domino oynuyorlar değil mi? Çok domino oynuyorlar. Galiba Dominican Republic'tan geliyor olabilir mi bu domino işi? Onu bir araştıracağım, bakacağım. Onu ben de araştıracağım. Çünkü isim benzerliği. Bu çünkü Dominican Republic ismi şeyden geliyor. Dominikan rahipleri var. Bir tarikat, Hristiyan tarikat. Onlar
İlk buraya gelen şeyler. Şehrin ismi de Santo Domingo. Aziz. Zaten ben Karayipler'de dolaşırken korkunç ya. San Juan, San Thomas, San John, San bilmem. Abi karıştırıyorum. Adama şey diyorum. San Andreas diyorum. Adam diyor burası San Andreas değil. Ha orası İskoçya'da diyor. Tamam mı? Böyle Sanlardan yani Aziz demek arkadaşlar San. Oo baksana. Siz bayağı Türkiye'yi buraya getirmişsiniz. Düşünsene öyle bir çılgınlık var ki kendi ülkemizde temsil etmiyoruz. Bakıyorum insanlar Porto Rico'da, Dominikan Cumhuriyeti'nde. Bak şu lambanın güzelliğine bak mesela. Türk mavisi lamba. Muhteşem. Yani bu Türk mavisidir. Onu da başka ülkeye kaptırırız artık. Evet. Vallahi çok mutlu oldum. Çok sevindim. Atamız çok iyi ya. Bu arada nasıl güvenlik burada? Onu sorayım. Güvenlik olarak bu caddede herhangi bir problem yaşamıyoruz. Tabii. Onunla alakalı Ama bir genel problem olarak- yok. Genel olarak orta seviye diyebiliriz. Orta seviye. Yani çok yüksek bir güvenlik Orada olmuyor. Haiti'nin 10 katı falan daha zengin burası. Çok daha zengin. Çok daha güvenli. Yani burası başarı hikayesi olarak geçiyor Haiti ile kıyaslandığı zaman. Ama tabii çok görecelidir bu. Japonya ile kıyaslandığı zaman çok tehlikeli diyebilirsiniz. Evet. Onun için bana da soruyor en tehlikeli ülke neresi ama yani hani neyle kıyaslayayım ben sana? Mesela İstanbul Paris'le kıyaslandığında çok güvenli bana göre. Ya da Napoli ile kıyaslandığında. Yine Karayipler'deki başarı ülkelerinden bir tanesi ama burası şey yani. Burada maalesef şey oluyor abi. Yani böyle bir arkanı sürekli bir kollaman gerekiyor. He. Yani o rahatlığı vermiyorlar. Evet. Mesela 2-3 gün önce falan Küba'daydım. Küba'da bu rahatlık var. Yani arkamı kollayıp gezmem. Küba'da devlet demir yumruk çünkü. Ama burada mesela bir 3-4 hafta önce bir hırsızlık oldu. Hırsız bir daha geldi. Yakaladık. Polise teslim ettik. Bir saat sonra hırsızı bıraktılar. Niye? Evet. Şikayet yok hakkında. Sen şikayetçi olmadın mı? Şikayetçi olduk ama Ama- şikayet resmiyete dökülmemiş. Ha. Geri bıraktılar. Hırsızı yakalıyoruz adamlar geri bırakıyor. Kamera kaydı var, her şey var. Seni yine göreceğim. Tamamdır. Çok iyi oldu bu. Ya bak yemin ediyorum o kadar bereketli bir adamım ki harici gittiğim ülkeleri yıkmak yanıyor biliyorsun. Her gittiğim ülkede bir kaos çıkıyor. Onun dışında da tak diye adım atıyorum. Abi bak daha ilk adımım ya. Ya bak şuradan çıktım. Oraya gittim. Ama dönüşte ben yine de uğrayacaktım. Türk mü buranın sahibi diye soracaktım. Ama yine de şey oldu yani ben hayalet gibiydim bir de yani oraya giderken. Böyle çok sağ ol. Görüşürüz. Ben Yine çok uğrayacağım. teşekkür Beraber ederim. yine çekim yaparız. Tamamdır. Tehlikeli Saygılar yerlere olsun. sokayım da seni gör bak. Tamam. Başın nasıl belaya giriyor. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Abi her yerdeyiz ya. Muhteşem değil mi? Böyle Hollandalılar gibi gezmiyoruz yani. Tamam onlar bizim 100 katımız fazla geziyor ama asıl ticaret yapıyor olmamız çok muhteşem bir şey. Bakın Türkiye ülke olarak ve insan olarak ben bunu tartışma da açmak istiyorum yani fikirlerinizi de duymak istiyorum. Samimi bir şekilde gördüğüm en çalışkan insanlar arkadaşlar. Bak gerçekten Almanlardan da daha çalışkanız. Çünkü biz parayı seviyoruz. Çok büyük bir özellik. Yani bu kötü anlamda söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Parayı sevmek ve onun için çalışmak, çok hırslı olmak çok büyük bir özellik. Ama bizi şu enerjiyle, şu çalışma enerjisiyle dünyada böyle hani en zirveye açık ara fark atabiliriz. Ama dezavantajlarımız da var gerçekten. Çok fazla şey ayağımızdan aşağı çekiyor bizi. İşte onlar olmasa çok ciddi anlamda dünyaya böyle tur bindiririz. Ama işte çok problemli. Yani eğitim sistemimizi düzeltmemiz lazım, ekonomimizi düzeltmemiz lazım ve bunların böyle tıkır tıkır işliyor olması lazım ki zirveye çıkalım. Bunu kuracağız bir gün. Tabii ki yani bu kurulacak böyle bir sistem. Çünkü Hollandalıların, Almanların, İngilizlerin bu kadar ileride olmasının maddi olarak da, eğitim olarak da sebebi o sistem. Biz o sistemi kuracağız. Bu kadar ayorlanmam yeter. Şimdi burada direkt zehirlenmek için ideal. ¿En qué sitio la capital? ¿Es solo Coca-Cola o cóctel? Cóctel. Cóctel. Sí. ¿Es con alcohol? No, ¿No? sin alcohol. Fruta. ¿Qué Ese- nombre? Passion fruit. Ah, sí. Por el sí. nombre se dice guayao. Guayao. Ah, Guayao hecho con diferentes tipos de sabores de frutas tropicales. Limón, sí. fresa,
fresa, chile, limón, Tamarindo. tamarindo. Esto es muy típico en República Dominicana para el calor. Ah, Para combatir el calor. Muchas gracias amigo. Şey diyor, çilekli, tamarin diye bir meyve var. Çok severim ben. Bizim keçi boynuzuna benzer böyle yeme şekli falan. Tipi de benzer. Dominik Cumhuriyeti'nde diyor çok klasiktir diyor yani. Sıcak havalarda. Tabii Karayip ülkeleri çok tehlikeli olabiliyor. Birçok sokakları. Bu Amerika'ya ait olan Karayip ülkelerinde de bu kadar olmasa da böyle. Ama Dominik Cumhuriyeti çok daha güvenli Haiti'ye kıyasla. En güvenlisi neresi derseniz sanıyorum Küba. Küba bayağı güvenli. Böyle. Akşam devam edeceğiz. Arkadaşlar ilk günden kutlamalara denk geldim. Şanslıyım ya. Var bende biraz şans. Gerçekten. İşte bu ya. Bağımsızlıklarını kutluyorlar. Çok güzel. Abi bu dans çok hoşuma gitti ya. İşte bu Afrika Taino yerlileri, Afrikalılar, İspanyollar, bu adada Fransızlar, Haiti bu adada, İspanola adası burası. İki ülke paylaşıyor ve birçok kültürün birleşimi sonucu. Çok hoşuma gitti müzik. Evet. Bravo. ¿Qué tipo de música este? Merengue. Merengue. Ah. Para algunos. Eso. Merengue evet. Biliyordum. Bravo. Sen ne yapıyorsun burada yalnız başına? Çok güzelsiniz ya, ne güzel. Dominikli kızlar gerçekten güzelmiş arkadaşlar. Yani hakkını verelim, güzel kızlar var. Biraz size bilgi vereceğim. Burası Hispaniola Adası. Burada Hispaniola Adası'na köle ticaretiyle birçok Afrikalı getiriliyor. Ve şu anda adanın büyük kısmı Afrika kökenli ya da karışık Taino yerleriyle karışmış, İspanyollarla karışmış insanlar. Ada ikiye ayrılıyor. Bir tarafı Haiti, batı tarafı, doğu tarafı Dominik Cumhuriyeti. Dominik Cumhuriyeti daha zengin ama zengin değil. Kıyasladığımız zaman zengin değil. Onun için Afrika'dan çok fazla kültür var. Mesela Voodoo dini Afrika'dan buraya gelmiş. Togo, Gana, Benin. Benin gibi ülkelerden, Nijerya'nın bir kısmından. Voodoo bir din aslında, kara büyü değil, bir din. Kara büyü içinde olan karanlık bir tarafı o dinin. Onun için Afrika müzikleri, Afrika dinleri böyle çok enteresan bir ülkedeyiz ve çok enteresan şeyler göstereceğim size. Bugün ilk gün. Tarihini de size diğer videolarda daha detaylı anlatacağım. Çok önemli bir tarihi var Dominik Cumhuriyeti'nin. Yani şimdi tamam mesela Dubai'ye gidiyoruz ama yani Dubai'de ne kadar hikaye çıkabilir? Var tabii ki, anlattım onları da, koydum videoları. Bakın burada ama bu ülkelerde tehlike var, yaşam var, hayatın kendisi var, her şey var. Tabii ki müzik var, çok önemli. Bu gerçek ha. Altın rengi şey yapmış kendine.
Gittiğim her ülkede o ülkenin yüzlerini çekmek istiyorum. Ve bunu gizli silahımla, Zeiss lensiyle, Vivo ile yapacağım. Ve bu ülke inanılmaz güzel. Gece performansını merak ediyorum. Evet, ilginç karakterler arayalım bakalım. Fotoğrafın en önemli kısmı fotoğrafını çekecek enteresan. Ne kadar güzel fotoğraf çekseniz de klasik biri çok güzel fotoğraf vermeyecektir. Vamos. No, quieren otra bachata, veo gente nueva aquí, ¿qué es lo que está pasando? Hola. Bueno, señores, ¿Puedo tomar su somos foto? Los estudiantes de música del Parque Colón, todos los domingos aquí y días feriados. Como Eso. Somos los estudiantes de percusión todos los domingos aquí en el Parque Otra Colón. vez. Así que, Uno más. señores, ¿quieren otra bachata? Gel. No lo oigo. ¿Quieren otra bachata? Perfecto. Muchísimas gracias. Señores, que levanten la mano los que han pegado fuego. Evet, yani geleneksel elbiseleriyle zaten direkt olarak sırıtıyordu. Çok güzel fotoğraf oldu. Çocuk da elbiseleri böyle Kolombiya, Karayipler'de de aynıdır elbiseler. Hoş. Evet. Aa! Bravo! ¿Te gusta? ¿Y tú? O da bakıyor. Gel seni de çekeyim. Hermanas? ¿Sí? Kız kardeşlermiş. Ay canım çok tatlılar ya. İyi aquí. Enseña las otras fotos. Sí. ¿Otra? No, enseña las otras fotos. Çok beğendi. Muchas gracias. Sí. Hasta luego. ¿Está bien? Ah, sí, sí. ¿Poco? Sí, es mejor, sí. ¿Y dónde yo la busco esa foto? ¿Sí? ¿Dónde la busco la foto? ¿Cómo busco la foto? En Instagram. Instagram. ¿Cómo se Sí. llama? Busca el celular. Hacı abi ne yapıyorsun ya? Vivo ile çekiyorum bak. Çok güzel çekiyor. Şahane bir marka. Sí, sí, sí. Türkiye benziyor ya. Yürüyüş. Soralım mı? Türk müsünüz? Where are you from? Greece. Ah, I thought you're Turkish. See you. Yunanmış. Bendeki göz de muhteşem ama yani. Çak diye. Bizim oralı. Allah, şurada çok güzel kızlar var. Hemen gidelim onların fotoğrafını çekelim. Koş. Yani güzel derken güzel elbiseleri var ya. Hola, ¿puedo tomar un foto? Sí. Muchas gracias. Çok güzel elbiseniz. Gerçekten karanlıkta kameranın işlevi muhteşem. Çok iyi ya. Buraya hiç geçmemiştim.
Güzelmiş buradaki o. Shaquille O'Neal. Yemin ediyorum o Yunan var ya. Hay una serie de conducción. Ölene kadar unutmayacak mı bu? Onlar hiç Türklere benzemediklerini düşünüyorlar. Birçoğu böyle ari şey olduklarını düşünüyorlar böyle. Hani Brad Pitt'e falan benzediklerini düşünüyorlar ya filmlerde Yunanları öyle canlandırıyorlar. Ah! Çapi! Çapi! Hey! Evet, hemen portre modunu açtık. ¿Puedo tomar un foto de ti? ¿Sí? Böyle, yukarı geçeyim. Muchas gracias. Muchas gracias. Allah Allah, burası koptu. Çekim yapıyorlar. Ya, ese. Diablo, no cogiste los pies no salió bien. Yo cogí los pies, porque no echamos para atrás. Así, para el mismo actitud, tú ves. Espérate, la gente. 1, 2, 3. Ayakkabılara bak. Psicópata. ¿No salió? Ah, es psicópata. Tiene demasiado luz, mijo. İyiyiz. Mira, mira. Merhaba. Nasılsın? ¿Cómo tú sabes? Soy de Turquía. I can see your skin, like. No. Yeah. I was working on it. Ah, yeah. It's like, I know the Turkish people. yeah. It's good. Hasta luego. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim misin? Teşekkürler. Bizim dükkanın hemen oradayız. Oradan tanıdı beni. Gracias. Türkiye'yi bunlar normalde bilmez bile nerede olduğunu. İşte tanıtıyor bak bizim Türkler. Ne güzel. La gente al lado mío era así, yo dije, me puedo dar con esa gente. Burada satranç oynayan 14 yaşında genç bir kardeşimiz var. Benim isim hafızam çok kötü. Onu da tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz başarılar kazanıyor satrançta. Burada yine Karayipler. Şu ne güzelmiş. Bir favelayı temsil ediyor. Jordan, Kobe Bryant, LeBron James. Burada dama oynayan. Hola. Bien, gracias. Abiler. Böyle sokakları size göstermek istiyorum çünkü insanların kıyafetleri, tipi, o ülkeyi tanımak için çok önemli. Burada lokal bir bar. Espera. No, viva Dominicana. ¿Sí? 1,
Wait, espera. 1, 2, 3. Arkadaşlar, gracias. Gracias. Bugünlük bu kadar. Belli oldu ki bayağı eğleneceğiz burada. Kendinize iyi bakın. Dominik Cumhuriyeti'nden herkese selamlar. Çok hoşlarına gidiyor böyle kamerayı görmek. Güler yüzlü insanlar çok fark ediyor be abi ya. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.